Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, şahane bir domates çorbası, yanında da tam buğday unundan şipşak ekmek yapacağız. Mayasız, 2 tarif tek video. İyi seyirler dilerim. İlk olarak ekmeğimizi hazırlayalım. Çok kolay bir ekmek tarifidir. Her zaman deneyebilirsiniz. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı dolu dolu süzme yoğurt, yaklaşık 100 gram, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 pakette kabartma tozumuzu ekleyip tel çırpıcakla güzelce karıştıralım. Yani sevgili arkadaşlarım, baktınız ki misafir var veya evde ekmek yok. 2 dakikada yapın, gerçekten muazzam bir ekmektir. Ve unumuzu ekleyip hamurumuzu şöyle kabaca bir toparlayalım. Unumuz 4 su bardağı tam buğday unu. Ben komple tam buğday unu kullandım. İsterseniz beyaz unla da yapabilirsiniz. Şöyle kabaca bir toparlayın. Çeyrek su bardağı kadar sızma zeytinyağını ekleyelim üzerine. Zeytinyağını ekledikten sonra var gücünüzde yoğurun. Çünkü elinize yapışmayacak 1 dakika 2 dakika. Bu süreyi çok iyi kullanın sevgili arkadaşlarım. Yani var gücünüzde yoğurun. Çünkü daha sonra yapışkan bir hamura dönüşecek. Gördüğünüz gibi zeytinyağını yedikten sonra bu şekilde bir hamur elde ediyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika. Şimdi tezgaha bolca un serpiyorum. O yapış yapış olan hamuru tezgaha alalım. Bakmayın öyle durduğuna, şimdi şekil verirken hiçbir zorluğu yok. Hamurumuzu tezgaha aldık. Bolca un serpmiştik zaten. Elimizle ortaya doğru katlayarak şekil verelim. Biraz da şöyle üzerine un serptim. Bakın sevgili arkadaşlarım, o yapış yapış olan hamur son derece kolay bir şekilde şekil verebiliyorsunuz. Yani bu ekmeği yapıp fırına atmanız, pratik bir kadınsanız 5 dakika. Hadi diyelim çok ağırsınız 10 dakika. Şu anda ekmeğimizi yuvarladık, hazırladık. Ben kalıp olarak böyle bir borcam kullanıyorum ama tencerede de yapabilirsiniz. Fırın tepsisine daha ince bir şekilde de yayabilirsiniz. Hiç sorun yok. Bir tane yağlı kağıdı önce elimle buruşturuyorum. Daha sonra da kalıba kolayca yerleştiriyorum. Ve hazırlamış olduğumuz şipşak tam buğdaylı ekmeğimizi altına biraz un serpip kalıbımıza alalım. Ve ekmeğimiz şu anda hazır. Gördüğünüz gibi çok kolay, son derece pratik. Şimdi fırına vermeden önce keskin bir bıçakla üzerine bir artı işareti yapalım. Yani biraz derin kesin, çok yüzeysel değil, derin kesip o kestiğiniz bölgelerdeki uçları da şöyle hafiften dışarı doğru kaldırın. Yani bunlar minik püf noktaları, ekmeğin videonun başında gördüğünüz gibi sanki ekşi maya ekmekmiş gibi kabarması için. Ve tam ortasına 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı dökelim. Ekmeğimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derecede 1 saat pişmeye gönderdik. Ekmeğimiz pişerken biz de domates çorbamızı yapalım. Tenceremize 60 gram kadar tereyağımızı alıyoruz. Baharat olarak kırmızı toz biber, acı pul biber ekledim ben acıyı sevdiğim için. 1 tatlı kaşığı silme tuz, fesleğen, kekik. Bunların hepsini bir ekleyelim ve güzelce kavuralım. Yani baharatların biraz yağ ile kavrulması lazım. Bu çorbanızın lezzetine çok büyük bir etki edecek. Şöyle birkaç saniye güzelce köpük köpük oluncaya dek kavurun. Bu aşamada 1 yemek kaşığı unumuzu ilave edelim. Un ve baharatları birlikte tekrar güzelce kavuralım. Ocağın altını biraz kısın, unu yakmayın. Şöyle köpük köpük oluncaya dek ve unda hiçbir topak kalmayıncaya dek kavurdum. 1 yemek kaşığı domates salçasını ilave ediyorum. Tekrar kavuruyorum. Yani salçanın o ekşi tadı gitsin diye. Her ne kadar sizin için bunlar adım adım öylesine verilmiş bir şey değil sevgili arkadaşlarım. Çorbanızın lezzetine etki yapacak detaylar. 2 diş sarımsağımız var. Şimdi iyice kavurduktan sonra salçayı, sarımsağımızı ekledik. Onu da şöyle çok kısa birkaç saniye, burnunuza kokusu gelmesi yeterli. Çok kavurmayın, sarımsak yoksa acır. Kavuralım ve domates sosuyla yapacağım. Ben bu domates soslarını yazın yapmıştım, hazırlamıştım. Biliyorum hepinizin evinde şu anda yapıldı ve hazır. Mis gibi ev yapımı. Şayet ev yapımı yoksa hazır bir üründe kullanabilirsiniz. 1,5 su bardağı kadar domates, püre halindeki domatesi ekleyelim. Domates konservemizi daha doğrusu. Kullandığım kavanoz 350 cc'ydi. Yani
1,5-2 su bardağına yakın diyelim. Tam 2 su bardağı değil. Domates sosumuzu ekledik. Onu da güzelce 1-2 dakika kavuralım. İstediğimiz kıvama getirdik. Yani bütün malzemeler çok güzel bir şekilde birleşip kavruldu. Şimdi bu aşamada sevgili arkadaşlarım yaklaşık 4 su bardağı kadar suyu ilave edin. Burada hemen belirtmek isterim. Çorbanızın koyuluğunu kendi zevkinize göre uyarlayın. Ben mesela bu tarifimde 4,5 su bardağı su ekledim ve tam istediğim kıvama geldi. Şöyle bir karıştırıp kaynamaya bırakalım. Ama kaynamaya bırakmadan önce bu aşamada bir tadına tuzuna bakın. Eksiği var mı? Takviye gerekli mi? Ekleyin. Ve çorbamız kaynamaya başladı. 15 dakika güzelce orta derecede kaynamaya bırakıyoruz. Bu arada tam 1 saat geçti ve şipşak ekmeğimiz de pişti. Bakın sevgili arkadaşlarım, sanki mayalı ekmek, sanki kendini ekşi maya ekmek sandı. Orta bölümünün açılma şeklini görüyorsunuz. İşte bunlar hep kesimde minik püf noktalarıyla böyle kabartma tozuyla böyle bir ekmek yapabiliyorsunuz. Özellikle mayaya alerjisi olan izleyicilerim için bu ekmek aynı zamanda çok güzel bir alternatif. Hem de tam buğday olduğu için sindirimi de kolay. Ekmeğimi soğumaya bıraktım. Bu arada çorbamız da pişti. Yaklaşık bir 15 dakika kadar orta derecede kaynattım. Yine kıvamını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ama 15 dakika iyidir. Kenara aldım. Ve çorbamızın üzerine serpmek için aslında kaşar peyniri serpiliyor ama ben tariflerimde hep biliyorsunuz farklı sentezler yapmayı seviyorum. Bence kaşar peynirinden 10 kat daha çok yakıştı. 100 gram hellim peynirini ince ince doğruyorum. Bu arada kaşar peyniri yemek de çok zor. Çünkü çorbaya atıyorsunuz, eriyor, kaşıkta sünüyor, yiyemiyorsunuz, her taraf, yani bir bayan olarak bence çok çetrefilli bir yeme şekli. Şimdi hellim peynirlerini doğradık. Tavamızı çok az zeytinyağı ile, sıvı yağ ile yağlayalım. Hellim peynirlerini güzelce kızartalım. Bu arada bilirsiniz, hellim peyniri çok kendine has bir tadı ve özelliği vardır. Çok güzel kızarır, hiç dağılmadan ve nefis bir peynirdir. Peynirlerimizin her tarafı güzelce böyle altın renginde kızardıktan sonra ocaktan alabiliriz. Ve çorbamızı servis etmek için ben böyle bir kase kullanıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, isterseniz çorbanızı o şekilde servis edebilirsiniz. Yani içinde domates sosu olduğu için hafif pütürlü olabilir. Sizi rahatsız etmiyorsa edin. Yani lezzeti aynı. Ama ben çok huylu bir insanım. Böyle çorba pürüzsüz olacak. Robottan da geçirebilirsiniz arzu ederseniz. Ama ben bu tarz çorbaları genelde süzgeçten geçiriyorum. Onu da bir kaşıkla güzelce süzüyorum. Elimle basa basa bakın. Bu kadar domates çıktı içinden. Çünkü bir domates püresi kullanmıştım kendi yaptığım. Ve ben onu kenara alıyorum. Pürüzsüz bir domates çorbası elde etmiş oluyorum. Çorbamız sunum için hazır. Ekmeğimiz de hazır. Ekmeğimiz henüz fırından çıkalı 10 dakika oldu. Henüz çok sıcak aslında ama ben yine de hemen sizler için kesip göstermek istiyorum. Yani çorba yapmışken dedim ki yanına bir de pratik bir ekmek tarifi ekleyeyim. Yapmışken ikisini birden yapın. Çok güzel olur. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir ekmek olabilir mi? Yani 5 dakikada yaptık. Ve çorbamızın rengine, kıvamına ve lezzetine garanti veriyorum sevgili arkadaşlarım. Lütfen benim tarifimi deneyin. Ben domates çorbasını hep bu şekilde yapıyorum. Öyle klasik alışına gelmiş tarif yapmıyorum. Ama bu çorbamı kim içtiyse gerçekten hayran kalıyor. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Üzerine de kızartmış olduğumuz hellim peyniriyle servis ettim. Bu tarifte tabii ki doku testi olmaz ama ben yine de şöyle bir kaşık almak istedim. Yanında sıcacık şipşak ekmeğinizle servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.